Sahil Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün Deus Sam grubun 5105E serisi makinasının AdBlue DPF işlemini yaptık. AdBlue DPF iptal ettik. Emülatörümüz yine her zaman olduğu gibi CAN bus emülatör. Emülatörümüzün 10 tane kablosu var. 2 adet kablosu CAN hatları X24. Şöyle göstereyim. Alt kısımda X24. CAN Engine diye geçiyor. Emülatörümüzün sarı kablosu pin 2'ye, emülatörümüzün yeşil kablosu pin 3'e bağlı. Gördüğünüz gibi pin 2'de mor, pin 3'te pembe kablo var. Bu kabloları OBD soketinin pin 12'si yeşil, pin 13'üne sarı gelecek gibi bağlayabilirsiniz bu kabloları. Daha sonra emülatörümüzün diğer kablosu kahverengi ve beyaz kabloları. Burada emülatörümüzün kablolarını X25 CAN Vehicle. Burada sonlandırma dirençleri var. Onları çıkartıyoruz. Bu sokete bağlıyoruz. Pin 2'si CAN Low. Pin 3 CAN High. Pin 2'sinde burada beyaz, burada mavi kablo var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra emülatörümüzün 3 tane kablosu görüldüğü üzere DPF fark basınç sensörüne gidiyor. Soketin şöyle soket şeyini de gösterelim. DPF sensör diye geçiyor. Şuradan söküyoruz. Buradan söküyoruz. Pin 1 emülatörümüzün mavi kablosu, pin 2 emülatörümüzün siyah kablosu, pin 3 emülatörümüzün kırmızı kablosu, sinyal kablosu, eksi kablosu ve artı kablosu. Daha sonrasında bu soket çekili kalacak. Burayı söküyoruz. Burada bir NOx sensörü var. Bunu çekiyoruz. Daha sonrasında makinenin hemen burasında bir adet daha NOx sensörü var. Görüldüğü üzere çekiyoruz. Daha sonrasında AdBlue level soketimiz var. Şurayı açıyoruz. Burada görüldüğü üzere bir AdBlue level soketi 3 pinli. Bu soketi ayırıyoruz. Hemen şurada ayırdık. Görüldüğü üzere X12 üretank diye geçiyor. Buradaki soket. Şöyle göstereyim. Burada emülatörümüzün ince yeşilini biz uzatma kullandık burada. İnce yeşilini pin 1'e, ince mavisini pin 2'ye, ince sarısını pin 3'e gelecek şekilde bağlıyoruz. Emülatörümüzde aynı renk kablolar var ama üretank için kullandığımız kablolarımız ince kablolardır. İnce yeşil, ince mavi ve ince sarı olmak üzere. Bu soketi ayırıyoruz. Hemen şöyle aracımızın KF olduğunu gösterelim. KF olduğunu gösterelim. Şimdi makinamızı çalıştırmaya gidiyoruz. Bu sırada makinamızın şartelinin kapalı olduğunu unutmayalım. Şartelinizi kapatıp montajı işlemini yapın. Daha sonra şarteli açıp görüldüğü üzere AdBlue seviyemiz yaklaşık olarak %90'dır. Gaz veriyorum. Herhangi bir arızamız bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere herhangi bir arızamız bulunmamaktadır. Aracımızın gaz yemesi gayet normaldir. Şimdi dilerseniz kontak motoru durdurarak diagnostik işlemlerini yapalım. Motoru durdurdum. Kontağını açıyorum tekrar. Ekranımın gelmesini bekliyorum. Şimdi arıza tespit cihazıyla test ediyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir arıza bulunmamaktadır. Tekrar menüden çıkıp tekrar size arıza okuyorum. Görüldüğü üzere herhangi bir arızamız bulunmamaktadır.
Yine aynı şekilde DPF tarafında kontrol edebilirsiniz. Görüldüğü üzere basıncımız veriyor ve yük miktarımız 0. Sahil Teknoloji'yi takip etmeye devam ediniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.